Merhaba, ben Kemal. 1934 yılında Romanya'dan İstanbul'un Çatalca ilçesine göçtük. Yaklaşık 100 yıldır buradayız. Şu anda yaz aylarının sonunda bulunmaktayız ve köy kadınları kış için hazırlıklarına devam ediyor. Bugün sizlere kuskustan bahsedeceğiz. Kuskus özellikle Trakya bölgesinde göçmenler tarafından sürdürülen yiyecek kültürlerinden bir tanesidir. Dayanışma, kışa hazırlık ve paylaşmayı anlatır bize. Yapımı çok emek isteyen bir ürün olduğu için imece usulü yapılır. Kuskus nedir? Kuskus ince bulgur, irmik, süt, yumurta ve unun birleşiminden oluşan bir çeşit makarnadır. Kuskusu oluşturan bu malzemeler seçilirken bir takım özellikler aranır. Örneğin bulgurun ve irmiğin sarı renginin koyu oluşu, yumurtaların mutlaka köy yumurtası ve taze sağılmış süt olması dikkat edilmelidir. Kuskusta aranan renk sarıdır. Bu sebeple 1 litre süte yumurtanın renk verme durumuna göre en az 10 yumurta ilave edilir. Kırılan yumurtaların kabukları kuskusun tüm işlemleri bitene kadar bir kenarda bekletilir, atılmaz. Bunun sebebi kuskusa nazar değmemesi, işlerin ters gitmemesi ve yapılan ürüne saygıdan dolayıdır. Yumurtalı süt karışımı bir kenarda bekletilir ve diğer hazırlıklara devam edilir. 6 kilo bulgur için 500 gram irmik kullanılır. İrmik, kuskusun daha lezzetli olması ve çoğalması, bereketlenmesi için önemlidir. Kuskusun en önemli noktalarından biri kuskus teknesidir. Genellikle dut ya da kayın ağacından yapılan bir marangozluk ürünüdür. 1,5 metre uzunluğunda, 40-50 santim derinliğinde köşesiz, oval bir tekne görünümündedir. Tek parça odundan yapıldığından kaynaklı herkeste bulunmayan bir üründür. Köy halkından bir kişi de tekne bulunur ve kuskus zamanında kuskus yapacak kişi tekne sahibinden tekneyi alır. Tekne yıllar geçtikçe bazı hasarlara uğrayabilir. Kuskus yapacak kişi bir gece önceden teknedeki kusurlu yerleri un ve suyla hazırladığı hamurla yama yapar. Bir gece kurumaya bırakılır ve böylece tekne sağlamlaştırılır. Teknenin iki tarafına karşılıklı olarak oturulur. Teknenin içine irmikli bulgur karışımından koyulur. Üzerine bir parça yumurtalı süt gezdirilir. Eskiden bu işlem ayva yaprağıyla yapılırmış. Ve iki kişi elleriyle teknenin sağına ve soluna bulgurları savurarak bulgurların nemlenmesini sağlar. Birkaç sefer sonra içine bir avuç un da eklenir ve her bir bulgur tanesinin un ve süt karışımıyla teknenin içinde savrularak bir kuskus tanesine dönüştürülmesi gerçekleşir. Kuskus bulgur tanesinin saatler süren süreç sonunda un ve yumurtalı sütle birleştirilmiş halidir. Kuskus sallama işi oldukça zor bir iştir. Teknenin iki yakasında oturan kişilerin bacakları, boynu, beli, kolu doğrudan ağrı ile bütünleşir. Bu sebeple kuskus topluca yapılan bir iştir. Köy kadınları kimde kuskus yapılacağını bilir ve birbirlerini dinlendirerek sallama işini gerçekleştirir. Kuskus saatler ardından oluşmaya başlar ve teknedeki hamurlar elekten geçirilir. Eleğin üstünde kalan yeterli büyüklükteki kuskus taneleri bir bezin üstüne alınır ve kurumaması için üzeri kapanır. Kuskus kimi köylerde bu aşamadan sonra gölge bir yerde kurutarak bez torbalarda saklanır ve kışın tüketilir. Fakat bizde kuskus yapıldıktan sonra bir de buharda pişirme aşamasından geçmektedir. Derin bir kazanın içinde saç ayağı oturtulur ve pürgen adı verilen çalılar üzerine yerleştirilir. Bir miktar su eklenir ve ateşin üstünde su kaynamaya bırakılır. Kazanın içine bir sopa sokulur ve 4 parmak kalınlığında su ölçülür. Kazanın içine bezler konur ve kuskus yerleştirilir. Kapağı kapatılır ve kuskus yarım saat sürecinde buharda pişirilmeye bırakılır. Bu süreçte ateşin harlı olmamasına, dolayısıyla içindeki suyun dalgalanmamasına dikkat edilir. Yarım saatin sonunda kapak açılır ve iki kişi bezin iki ucundan tutarak kuskusun ufalanacağı alana getirilir. Yere birkaç kere vurduktan sonra bezlerle biraz terlemesi için kuskus bekletilir. Bezler açılır ve etrafına orada olan herkes oturur. Elleriyle bezi tutarak parçalarlar
ve bu sırada bir miktarda pişmiş kuskustan yerler. Buharda pişen kuskus köy halkı için çok değerlidir. Senede yalnız bir defa yapılan bu özel yiyecekten piştikten sonra kağıtlara sarılarak komşulara ve tekne sahibine gönderilir. Ufalanan kuskuslar güneşte kuruması için birkaç zaman bekletilir ve kuruduktan sonra torbalara alınır. Bu kuskus istenirse suda haşlanıp üzerine tereyağı ve peynir dökülerek, istenirse pilav gibi kavrularak tüketilebilir. Özellikle Balkan göçmenlerinin vazgeçilmez ürünü olan kompostayla birlikte afiyetle tüketilir. Öyle ki biz çocukken öğle yemeğine annemiz kuskus pişirir ve onun kokusunu yoldan duyar ve sevinçle eve girerdik. Yanında kaseye doldurduğu komposto kimi zaman kaşıkla ağzımıza götürürken kuskusun üzerine dökülür ve birbirine karışırdı. Güneşte kuruttuğumuz kuskusları alıp Çatalca'dan çıkıyoruz. Şimdiki rotamız ise SG İmalathane. Kuskusu evinizde hangi şekillerde pişirebileceğinizi size göstermek için önlüğümü taktım ve ocağın başına geçtim. Kuskus iki farklı yöntemle pişirilebilir. Bunlardan biri kavurma, biri de haşlamadır. Öncelikle kavurma yöntemiyle başlayabiliriz. Ocağın altını açıp tereyağını tenceremize ekliyoruz. Tereyağı eridikten sonra kuskusun bir miktarını kavurmak için tencereye döküyoruz. Kuskusun renk değiştirdiğini gördüğümüzde kalanını ilave edip üzerine geçecek kadar sıcak su ilave ediyoruz. Tuzunu ekleyip kapağını kapatıyoruz. Kuskus bir süre sonra suyunu çekecektir. Tüm suyunu çeken kuskusu ocaktan alıp bir bezle sarıyoruz. Dinlenecek ve sonrasında afiyetle yiyeceğiz. Şimdi diğer yöntem olan haşlamaya geçebiliriz. Tenceremize suyu aldıktan sonra kaynamaya bırakıyoruz. Su kaynadıktan sonra tuzu ilave edip kuskusu suyun içine döküyoruz. Kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kadar pişiriyoruz. Eğer istenirse süzülebilir ya da tüm suyunu çektiyse süzmeye gerek kalmadan diğer işleme geçilebilir. Tüm suyunu çeken kuskusa tereyağı ilavesi yapıp ocağın altını kapatıyoruz. Şimdi tadım zamanı. Kuskusun yanına en çok yakışan turşu ve komposto da masamızda yerini aldı. Grand Table İstanbul'dan 3 arkadaşıma kuskusu tattırmak ve bu kültürü onlara anlatmak istedim. Soframızı kurduk ve kuskusu kaşıklarken çok eğlendik. Onlara çocukluk anılarımdan bahsettim. İşte şu an okuldan dönmüş 10 yaşındaki Kemal gibi o koku ve tadı tekrar yaşıyorum. Kültür dediğimiz kavram bizden öncekilerin bize devrettiği bir bayrak yarışıdır aslında. Bu sebeple bizler bu yarışı sürdürebilmek için elimizdeki bayrağı sımsıkı tutmalıyız. Kazanmak ancak bitiş çizgisine varmakla değil, bayrağı ne kadar çok kişiye aktardığımızla da ölçülebilir. Ürettikçe mutlu olan, geçmişten gelen tatları geleceğe taşıyan biz gençlere Slow Food'un öğretileri bir manifesto niteliğinde. Topraktan gelen her şeye saygı duyup onları ilmek ilmek işleyen eller, anneannelerimiz, babaannelerimiz ve diğerleri. Her bir bulgur tanesinin bir kuskusa dönüşme hikayesi de işte böyle. Savruldukça büyüyecek, büyüdükçe üreteceğiz.